you think you're better off alone? Selam film ve dizi severler. Yepyeni bir dizi analiz videosuyla daha sizlerle karşınızdayız. Bugün sizlerle Mehmet Fethiler Sultanı dizisinin 58. bölüm dizi analiz videosuyla karşınızdayız. Bakalım 58. bölümde neler oluyor? 58. bölümde bizleri neler bekliyor? 57. bölüm keyifli bir şekilde bitmiş. 58. bölüm izleyiciler tarafından heyecan ve merakla bekleniyordu. 58. bölüm Salı günü saat 8'de TRT1 ekranlarında sizlerle olacak. İzleyecek olan herkese şimdiden iyi seyirler, keyifli izlemeler dileyelim. Umarım keyif alacağınız, keyifli izleyeceğiniz bir bölüm sizlerle olur. Evet, 58. bölüme geçmeden önce, 58. bölüm dizi analizine geçmeden önce, videoma geçmeden önce de bana destek için arkadaşlar videoma full en azından yarısını izleyip videomuza like veya dislike atıp yorum atarsanız sevinirim. Kanalımızın da 10.000 abone hedefinde 10.000 abone olabilmemiz için de bana destek için kanalıma abone olabilir. Bildirim zilini açarak videolardan haberdar olabilirsiniz. Videomuzun altındaki hype puanından da bana hype puan atarak videolarımızın daha fazla kişinin önüne çıkmasını sağlayabilir. Daha fazla kişi tarafından videolarımızın izlenmesini sağlayabilirsiniz. Yine katıl butonu desteğimiz var. Katıl butonundan da katıl butonuna katılıp bana maddi destekte bulunabilirsiniz. Yine videolarımızın altındaki teşekkürler kısmından da bana teşekkür edip videoma maddi destekte bulunabilirsiniz. Evet, 58. bölümde bizleri neler bekliyor? Evet, 58. bölüm sıra Pontus'tadır başlığıyla videomuza geçiş yapıyoruz. Yine burada savaş sahneleriyle dolu bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Yine Fatih Sultan Mehmet'in o korkusuzca söylediği sözlerle ne kadar korkusuz olduğunu gördüğümüz bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Bu bölümde Trabzon'un fethi işlenecek arkadaşlar. Çok yakın bir zamanda Trabzon'un fethine gitmek üzereyiz. Bu bölüm bizlere Trabzon'un fethinin çok yakın olduğunu gösterecek. Trabzon'un fethini büyük bir ihtimalle 61. bölümde göreceğiz. Neden 61. bölüm? 61. bölümün bir önemi var. Bu önem nedir? Trabzon'un plakası 61 olduğu için 61. bölümde Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon seferini göreceğiz. 61. bölüme kadar ise Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon seferine yapacağı hazırlıkları göreceğiz. Bakalım ne tür hazırlıklar olacak? Askeri yönde, mühimmat yönünde ne gibi bir hazırlık olacak? Bunları göreceğiz. Kimler Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon fethinde yanında olacak? Ve bu yanında olacak kişiler nasıl bir hazırlık yapacak? Bunları göreceğiz. Yine Vlad bu bölümde dikkat çekiyor. Birkaç bölümde olduğu gibi Vlad da bu bölümde dikkat çekecek. Vlad Fatih Sultan Mehmet'e bu bölümde ihanet ediyor. Fatih Sultan Mehmet Vlad'ı kardeşi gibi görmektedir ama Vlad kendisine ihanet etmekte. Fatih Sultan Mehmet Vlad'ın yaptığı bu ihaneti gördükten sonra artık hiçbir şey eskisi gibi kalmayacak. Ve Fatih Sultan Mehmet Vlad'ın yaptığı bu ihanete karşılık Vlad'dan öcünü alacak. Bakalım nasıl bir öç alacak? Bunu da 58. bölümle birlikte ve ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Vlad Efkan'a geri dönmek istiyor. Geçtiğimiz bölümde son bir kez daha Trabzon'a gitmek istiyorum diyerek söyleyen Vlad Efkan'a geri dönecek. Fatih Sultan Mehmet Trabzon fethini yapmak isterken Batı'dan da çok ciddi bir tehlike almaktadır arkadaşlar. Bu da Vlad'ın kendisine yapacağı isyanla karşılık bulacak arkadaşlar. Bu tehdit Vlad'ın kendisine yaptığı isyandır. Evet, Vlad'ı gören olmuyor. Vlad kendisine bir yalancı şahit tutuyor. Bakalım Vlad kendine kimi yalancı şahit olarak tutacak? Ve bu yalancı şahit ne gibi bir yalancı şahitlikte bulunacak? Bunları da görmüş olacağız. Evet, Vlad İshak Bey'e Papa'ya karşısına kim gidecek? Sen mi ben mi gidecek diyor. Ama burada İshak Bey Vlad'a çok önemli bir söz söylüyor. Sakalımdaki ağarmış beyaz kıllar kadar benim tecrübem var diyerek kendisinin kolay bir lokma olmadığını, kolay kolay da Papa'nın karşısına çıkmayacağını söylüyor. Bakalım Papa'nın karşısına Vlad mı çıkacak yoksa İshak Bey mi çıkacak arkadaşlar? Bunları göreceğiz. Yine arkadaşlar Sinop'ta hüküm sürdüren İskandinav ordularının arkadaşlar Osmanlı topraklarına katıldığını bu bölümde görmüş olacağız arkadaşlar. Evet,
İsfendiyaroğulları Osmanlı topraklarına katılacak bu bölümde. Bu da Osmanlı topraklarının sınırlarının büyüdüğünü bize gösterecek. Yani şu çok güzel gidiyor dizide. Tarihi olaylar tarihte nasıl yaşandıysa o şekilde bizlere aktarılıyor. 58. bölümde de tarihte ne oluyorsa aynı şekilde bizlere yansıtılıyor. Tarihte bu zamanlarda Fatih Sultan Mehmet İsfendiyaroğullarını Osmanlı topraklarına kattı. Bölüm dizimizde de 58. bölümde Fatih Sultan Mehmet İsfendiyaroğullarını Osmanlı topraklarına katıyor. Evet arkadaşlar, savaş sahnelerinin bol olacağı bölümlerle karşınıza gidiyoruz. Evet, Trabzon'un fethine yaklaşıyoruz. Bakalım Trabzon'un fethi sürerken nelerle karşılaşacak. Evet, Osmanlı'nın düşmanlarıyla yaşadıkları sıkıntıları da bu bölümde göreceğiz arkadaşlar. Evet, bakalım bizleri neler bekliyor. Yine bu bölümde Kazıklı Voyvoda ön plana çıkıyor. Kazıklı Voyvoda ne zaman ölecek? Bu da izleyiciler tarafından merakla bekleniliyor. Çünkü izleyiciler Voyvoda'nın oyunundan, Voyvoda'nın yaptıklarından memnun, Voyvoda'nın diziye kattıklarından memnun. Bir an önce ölmesini istemiyorlar. Hani şöyle müjdemizi vermiştik. Sezon sonuna kadar Voyvoda dizide kalacak demiştik. Bakalım Trabzon seferinde ki isyanda, Voyvoda yapacağı bu isyanda başarılı olabilecek mi? Bunu da görmüş olacağız. Bakalım bize neler yaşatacak bu bölüm arkadaşlar. Evet, bunları göreceğiz. İstanbul'un fethi mi geliyor? Evet, sıra Pontus'tadır başlığında videomuza başlamıştık. Bu da bize İstanbul'un fethinin yakın bir zamanda gelebileceğini gösteriyor. İstanbul'un fethi gelirse dizi biter mi? Bunu da göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benim anlatmak istediğim 58. bölümle ilgili anlatmak istediklerim bunlar. Dediğim gibi özlü sözlerinde havada uçuştuğu, özlü sözlerinde söylendiği bir bölüm olacak. Evet arkadaşlar, sizler de 58. bölümle ilgili görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Benim beklediklerim Trabzon'un fethine son 3 bölüm kaldı. 61. bölümde Trabzon'un fethinin gerçekleştiği, Bilad'ın isyanının Fatih Sultan Mehmet'e çok büyük bir sıkıntı oluşturacağı ama Fatih Sultan Mehmet'in bu sıkıntıdan en iyi şekilde kurtulup Bilad'da yaptığı isyanın bedelini ödeteceği. Bakalım Papa'nın karşısına Bilad mı çıkacak yoksa İshak Bey mi? Ben İshak Bey'in tecrübesinde konuşurum. Tecrübesinden dolayı çıkmayacağını, Bilad'ın çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benim anlatmak istediklerim bunlar. İnşallah keyifli, güzel bir bölüm sizlerle olur diyerek videomuzu bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.